Herkese merhaba. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Neden hayır diyemiyoruz? Nasıl rahatça hayır diyeceğiz konusunu işlemeye devam ediyoruz. Şimdi hayır diyemeyen insanlar genellikle başkalarından da bir şey isteyemezler kolay kolay. Ya da istediklerinde, reddedildiklerinde hemen vazgeçerler. Mesela bir arkadaşınızdan rica ettiniz, işte benim şu işimi halleder misin diye, çok sıkıştınız, sordunuz. O da yok hiç uğraşamam vallahi dedi. O zaman ay tamam hemen ben hallederim peki falan deyip geri çekilirsiniz. Bunun altında ne var? Yine hakkımda ne düşünecekler? Kötü bir insan olduğumu düşünecekler. İnsanları rahatsız ediyorum. El alem ne der? Yani hep sanki onların hayatı benim hayatımdan çok daha önemliymiş gibi. Ben hep onların işini hallediyorum ama kimseden en küçücük bir şey bile isteyemiyorum. Ve ben onları bir türlü halledemem, yok yapamam, hayır diyemediğim için işler benim üzerime yığılmaya başlıyor. Sürekli evet diyorum, birine bugün evet, yarın evet. Mesela sonra iş yerinde bir bakıyorsunuz ki aslında sizin hiç iş tanımınıza girmeyen şeyler bile sanki sizin sorumluluğunuzdaymış gibi. Herkes o işlerin yapılmasını sizden bekler olmuş. Başkalarının fikirleri her zaman çok daha önemli oluyor. Onların hayatları daha önemli oluyor ve sonunda yorulan, yıpranan siz oluyorsunuz. Her şeye evet dersek eğer hiçbir yere yetişemez hale geliriz sonunda. Yani herkesin belli bir kapasitesi var, öyle değil mi? Ama sizden istenen her şeye evet dedikçe sonunda ne kendi işinizin altından ne sizden istenen işlerin altından kalkamaz hale gelirsiniz. Mesela diyelim ki bir arkadaşınıza misafir gelecek. Bana kek yapar mısın dedi. Siz de tabii yaparım dediniz. Yine hayır diyemediğiniz için, onu kırmamak için. Ve o gün sizin işiniz başınızdan aşkın ve yetiştiremediniz. Fakat arkadaşınıza söz vermiş olduğunuz için bu sefer gerçekten size kırılıp bozulmakta haklı olacak. Yani aslında en baştan bana kırılmasın diye evet diyorum. Çünkü hayır dediğimde kırılacağını düşünüyorum. Ama hiç istemediğim bir sonucu yaratmış oluyorum. Ya da iş yerinde diyelim ki birisi bu işi benim için sen yapar mısın diye önünüze bırakıverdi. Siz de ha tamam dediniz. Gene hayır diyememek yüzünden. Ve ancak kendi işlerinizi yetiştirebildiniz. Sonra o arkadaşınız gelip yaparım demiştin yapmadın deme hakkını kendinde bulacak doğal olarak. Yani bununla karşılaşmamak için en baştan hayır yapamam kusura bakma benim işim başımdan aşkın zaten demeyi kendimize öğretmemiz gerekiyor. Nerede yanlış yapıyoruz? Şurada yanlış yapıyoruz ki insanlara hayır dediğimiz zaman onların bize küsüp kırılacaklarını düşünüyoruz. Oysa kimse küsüp kırılmayacak. Biz bir kez kendimize hayır demeyi öğrettikten sonra, bunu söylemeye alıştıktan sonra göreceksiniz ki hayatı çok daha rahat yaşar hale geleceksiniz. Bir de şöyle bir konu var. Hep dürüst insanları seviyoruz, değil mi? Yalancıları sevmiyoruz. Dürüst insanlarla beraber olmak istiyoruz. Ama aslında kendimize bir bakalım. Burada bir yüzleşme yapalım şimdi. Ben gerçekte yapmak istemediğim bir şeye, yani hayır demek istemediğim bir şeye evet derken hiç de dürüst olmuyorum, öyle değil mi? Ha şimdi bu yalan değil tabii falan diyeceksiniz ama kendime de dürüst olmuyorum ve karşıdakine de dürüst olmuyorum neticede. Ama hayır istemiyorum dediğim zaman bu dürüstlük bana da iyi gelecek ve işlerin çok daha yolunda gitmesine, onların da bize kırılmamasını sağlayacak böylece. Bir de şöyle bir şey var, fark etmez kelimesi. Bu kelimeyi çok önemsemenizi istiyorum. Eğer çok sık söylüyorsanız, çok sık fark etmez kelimesini kullanıyorsanız kişiliğinizde bir oturmamışlık var diyebiliriz. Buna dikkat edin. Yani fark ediyor olması gerekiyor. Nereye gitmek istediğinize, ne yemek istediğinize, neyi yapmak istediğinize, çok küçük şeyler de olabilir bunlar. Şimdi bir film geldi aklıma. Julia Roberts'ın çok tatlı bir filmi vardı, Kaçak Gelin diye. Çoğunuz seyretmişsinizdir. Kendisiyle evlenmek isteyen insanlara, erkeklere evet tamam deyip nikah masasına kadar gidip hatta gelinlikle kaçıyordu nikah masasından. Sonra şöyle bir şey fark ediyordu ki hayatına giren bütün bu erkeklerin aslında istedikleri kadın gibi davranmış. Kendisinin ne olduğunu bilmiyor. Neyi nasıl sevdiğini, hayatı nasıl yaşamak istediğini bile bilmiyor. Ve her gelene göre şekillenip ama tam o nikah masasına giderken hayır bu değil diyor içinden bir ses. Ve hayır da diyemediği için masaya oturup kaçmayı tercih ediyor. Hatta sonra filmin bir sahnesinde şöyle bir şey vardı. Ben her zaman fark etmez dedim. Acaba yumurtayı nasıl seviyorum diye oturup deniyordu. İşte bir omlet pişiriyordu, bir göz yumurta pişiriyordu, bir haşlanmış yumurta pişirip onları yiyordu ve kendisinin gerçekten neyi sevdiğini tespit etmeye çalışıyordu.
Bu çok basit bir şey diyebilirsiniz. Yani yumurtayı ha öyle yemişim, ha böyle yemişim, ne fark eder diyebilirsiniz. Ama bu insanın kendini tanıması, zevklerini bilmesi, gerçekte neyi yapmayı isteyip istemediğini önceden karar vermiş olmasıyla çok ilgilidir. O zaman hiçbir zaman fark etmez demezsiniz. O zaman fark eder. Ben şunu seviyorum, böyle yapmak istiyorum, şu an bunu yapmak istemiyorum diye çok rahat söyleyebileceksiniz kendinizi tanıdıkça. Hayır diyebilmek neden bu kadar önemli? Çünkü hayır demeye başladığınızda tam olarak istediğiniz hayatı yaşamaya başlayacaksınız. İstemediğiniz şeylere hayır diyebildiğinizde çok daha özgür olduğunuzu fark edeceksiniz. Hayır diyememek sanki kendim olmaktan korkmak. Kendim olursam beni sevmeyecekler, beni kabul etmeyecekler. Olduğum gibi olursam beni istemeyecekler. Bu içsel düşünceler yüzünden çoğu zaman hayır diyemiyoruz. Daha rahat, daha mutlu, kendimizi daha çok sevdiğimiz bir hayat için en kısa zamanda hayır demeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ben her zaman şunu anlatırım. Aslında evet dediğimizde içimdeki hepimizin içinde aynı öz var ve karşımızdaki kişinin içindeki öze tabii ki saygı duyuyoruz. Bu birlik düşüncesini fark ettikten sonra daha saygılı yaşıyoruz diyebileceğim. Fakat onun karşıdaki kişinin içindeki özü ezmemek üzere davranırken kendi içimizdeki özü ezdiriyoruz. Bu kesinlikle yapmamamız gereken bir şey. Ben değerliyim ve kendi içimdeki özü de ezdirmeyeceğim. Kendi istediğim gibi yaşayacağım. Tam olarak kendi istediğim gibi yaşayacağım. Şimdi ben bunu söylediğimde şöyle bir şey gelebilir. Bu çok bencillik, bu kendini düşünmek gibi. Tabii ki bencillik çok kötü bir şey diye aklımıza kazındığı için evet hiçbirimiz bencil olmak istemiyoruz. Fakat bunun şununla karıştırılmaması gerek. Bencillik sadece ben demektir. Halbuki önce kendimi düşünüyorum. Sadece kendimi düşünmüyorum. Yani insanlara şöyle demiyorum. Sadece benim istediğim olacak. Ama bir ortak noktada buluşabiliriz yani. Ben şunu istiyorum. Sen ne istiyorsun? İkimiz bir ortak noktada buluşabiliriz. Ama benim de istediğim kale alınsın. İstediğim bu. Bütün bu kalıplar bizim istediğimiz hayatı yaşamamıza engel oluyor. Yani demin bahsettiğim gibi yumurta belki çok küçük bir örnek. Fakat gitgide bütün hayatı nasıl yaşayacağımı etkilemeye başlıyor. Mesela seçimlerime karışılması ve hayır diyememek konusu. Mesela tanıdığım bir ailenin oğlu var. Doğayla çok ilgili, işte hayvanlarla, ağaçlarla, çiçeklerle, böceklerle ve vaktinin büyük bir kısmını orada geçirmek taraftarı. Şimdi kendisine kalsa öyle bir yaşam seçecek belli ki. Bir çiftlik hayatı, işte kurumsal bir yerde çalışmak istemeyecek. Fakat ailenin üzerinde baskısı yüzünden işte biz seni ne okullarda okuttuk, ne fedakarlıklar yaptık, işte böyle güzel bir işi, böyle güzel bir maaşı nasıl bırakırsın gibi baskıları yüzünden tam olarak kendi istediği hayatı yaşayamıyor. Ve o kadar enteresan ki normalde doğa taraftarı, yeşil taraftarı olan bir insan olduğu için bir petrol şirketinde çalışıyor. Yani şöyle düşünüyorum ki normalde bu petrol şirketi doğayı kirletiyor. Buna karşı bir eylem yapıldığı zaman içinde bulunmak isteyecek bir çocuk bu bahsettiğim çocuk. Fakat işte bu işti, maaştı, ailemi kırmayayım düşüncesi yüzünden onların istediği gibi bir hayat yaşıyor. Yani o aileye hayır diyemediği için, hayır benim istediğim bu hayat değil, bu maaşı da istemiyorum, bu işi de istemiyorum. Ben sadece doğayla iç içe bir yaşam sürmek istiyorum. Ben buyum, beni böyle kabul edeceksiniz diyemediği için. Bakın iş nereye gidiyor? Yani küçük küçük hayır diyememelerimiz başkalarının, ailemiz olabilir, arkadaşlarımız olabilir, akrabalarımız olabilir, anne babamız olabilir. Onların bizim hayatımız üzerindeki hüküm sürmelerine sebep oluyor. Sonuçta ben kendi istediğim hayatı yaşayamıyorum. Kendim olamıyorum. Onların istediği hayatı devam ettirmek durumunda kalıyorum. O kadar önemli bir yere gidiyor ki. Gerçekten özgür müyüm? Kendimize bu soruyu sormamız gerekiyor. Özgürlük nedir? Her an her istediğim şeyi sınırsızca yapabilmek değildir. Özgürlük yapmak istemediğim şeylere rahatça hayır diyebilmemdir. Kendi sınırlarımı belirlemiş olmam ve insanların bunu ihlal etmemesi. Onların istediği hayatı değil, kendi istediğim hayatı yaşamak. Asıl özgürlük budur.
Şimdi bir takım şeyleri yaparız, sonra kendimize bahaneler buluruz. İşte bu demin anlattığım çocuk gibi mesela, evet o işi bırakmadım ama bak güzel bir maaşım var. İşte annemleri de üzmedim, bak benimle gurur duyuyorlar gibi. Bu kendimizi avutma çabamız aslında, kendimize böyle şeyler söylememiz. Çünkü kendi istediğim hayatı yaşamamış oluyorum yani sonuçta. Ama bir yerde içimde de istediğimi yaşayamadığımı bildiğim için kendimi teselli etme sözlerine sığınıyorum böylece. Bir de bir söz var, böyle gelmiş böyle gider diye. Bu sözü kesinlikle kabul etmeyin. Çünkü hepimiz değişiyoruz, dönüşüyoruz zamanla, ilerliyoruz, gelişiyoruz. Yani imkan var mı böyle gelmiş böyle gitmesine? Düşünsenize 20 yaşındaki sizle şu an diyelim 30, 40, 50 yaşındaki siz aynı mı? Aynı şekilde mi düşünüyorsunuz? Aynı kararları mı veriyorsunuz? Bunun zaten gerçek olmadığını şuradan biliyoruz ki hep belli bir yaşı geçtikten sonra deriz ki ah şimdi bu akılla 20 yaşında olsaydım, bu akılla işte genç olsaydım gibi. Yani akıl da değişiyor, zihin de değişiyor, düşünceler de her şeyimiz değişiyor. Dolayısıyla benim aynı kalmama imkan yok. Bugün düşündüğüm gibi yarın düşünmüyorum. 5 yıl önceki ben değilim, tamamen değiştim. Hayat insanı olgunlaştırıyor. Bu yüzden kaç yaşında olursanız olun yaşın bir önemi yok. Yani kendinize şöyle söylemeyin. Ben bu zamana kadar kimseye hayır diyemedim. Zaten işte paspas oldum. Hayatımda geldi geçti. Bu saatten sonra kendimi değiştiremem. Kesinlikle böyle düşünmeyin. Hangi yaşta olursanız olun. 30, 40, 50 ne kadar evet demiş olursanız olun. Bugün, yarın karar verip derhal kendinizi değiştirebilirsiniz. Ben artık kendime dürüst olacağım, insanlara dürüst olacağım ve istemediğim hiçbir şeye evet demeyeceğim şeklinde. Yapmak istemediklerime bundan sonra hayır deme kararı veriyorum. Şimdi tabii bir de şöyle bir şey olacak. Bu zamana kadar İnsanlara hep evet demişsiniz. Onların istediği gibi yaşamışsınız. Ne istiyorlarsa sizden yapmışsınız. Ve bu insanlar sizin karşınıza geçip diyecekler ki sen böyle değildin, çok değiştin. Siz de suçlu hissedeceksiniz. Daha doğrusu bunu söyleyerek zaten sizi suçlu hissettirmeye çalışacaklar. Ve siz elinizde olmadan suçlu hissedeceksiniz. Ama hissetmeyin çünkü suçlu değilsiniz. Değişmek, dönüşmek çok güzel bir şeydir ve kendiniz olmaya doğru adım atıyorsunuz. Bunu onun göstergesi olarak duyun. Yani size böyle sözler söylenmeye başladığında sen çok değiştin ama eskiden böyle değildin demeye başladıklarında evet çok değiştim deyin. Kendinize de bunu söyleyin. Kendinizi takdir edin. Demek ki yapabiliyorum, adımlarımı atabiliyorum. Yani bu söylenen sözü kötü bir söz olarak değil, aksine bir madalya olarak kabul edin. Demek ki çünkü bunu neden yapıyorlar? O zamana kadar sizi kullandılar, sizden faydalandılar. Her işlerini size yaptırdılar, çok rahatlardı. Aniden sizdeki bu değişim onların hoşuna gitmeyecek tabii ki. Ama dediğim gibi bunu kendinize bir madalya olarak kabul edebilirsiniz. Evet, hayır diyebilmek konusunun sonuna geldik nihayet. Bitirmeden önce size bu konuyu çok güzel işlemiş olan bir kitabı tavsiye etmek istiyorum. Destek Yayınlarından çıkan Hayır Diyebilme Sanatı, Müthiş Psikoloji yazıyor. Yazarı olarak Destek Yayınlarından Müthiş Psikoloji, Hayır Diyebilme Sanatı. Kitabı alırsanız, okursanız çok ondan da faydalanacağınıza inanıyorum. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın, sevgide kalın.